Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Evet, tekrardan olayların ortasındayım. Saçlarımı kestirdim bu arada. Biraz değişik durabilirim. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Berlin-Kreuzberg'de kutlamalar var. Şimdi birazdan size anlatacağım ISO nasıl kullanılır falan diye. Tam aslında şimdi zaman göstermek için bu ayarın nasıl çalıştığını. Aslında şu polislere güzel fotoğraf olur. Bunun için ISO'yu kaldırmamız gerek çünkü ortam bayağı bir karanlık. Bu polisleri biraz doğru bir zamanda doğru karelere kalmak için bekleyeceğim burada biraz. Biraz daha aşağıdan daha güzel oluyor. Şimdi bu insanlar biraz azalsın. Şu siyahi abimize bayağı güzel fotoğraf olacak. Neyse biraz yürüyelim bakalım neler var çekmeye enteresan. Bugün buralar ana baba günü gibi biraz kalabalık. Evet. Bayağı bir gürültü var. Kreuzberg her 1 Mayıs böyle. Aslında eskiden daha da büyük olaylar oluyormuş burada. Bayağı bir vandallık falan. Ama şimdi biraz daha sakin. Yanlış hatırlamıyorsam 5000 polis katılmış başka şehirlerden. Yani bilmiyorum tam polis sayısını da bayağı bir polis sayısı var yani yüksek bir polis sayısı. Evet sayın Seray severler. Tekrar benim yine olayların ortasındayım. Yine etrafında bir şeyler oluyordu kendime netleyeyim. Evet ha. Çıktık gençlerle gezinmeye, biraz dolaşmaya. Nerede olay orada ben. En ekilmedik yerde biçiliyorum. Şimdi bugün 1 Mayıs olduğu için Berlin'de Kreuzberg kutlamalar var. Biraz kamerayı öne çevireyim de önünü daha iyi görün. Şimdi şöyle yapayım size. Burası bizim sokak işte. Her zamanki gibi kalabalık. Ana baba günü gibi. Büyük ihtimalle yarın sabah size ISO için video anlatırım. ISO nedir falan diye. Biraz tarih, biraz teknik. Zaten bu üçgeni tamamlayacağım bu ISO videosunda. Çünkü fotoğrafın bir tane triangle dediğimiz bir tane kuralı var. Bilinmesi gereken diyafram, enstantane ve ISO. ISO en son. Şimdi ben biraz size buradan gösterdiğim fotoğraflar çekerim. Yarın da ISO için sessiz sakin bir yerde ders veririm. Öyle inşallah güzel bir video olur. Şimdi biraz fotoğraf çekelim. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Bu dumanın yanması iyi oldu. Bilmiyorum ne yakıyorlar ama harika fotoğraf olacak. Evet yine şanslı günündeyim. Harika. Eskiden de devrimci bir ruha sahiptim. Bayağı bir solcuydum. Sonra bir ara liberal oldum. Ama işte hayat bu. İnsan hep kendisini sorgulamalı, hayatı sorgulamalı. Maalesef her şey politika, apolitik olma gibi bir şansımız yok. İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, soluduğumuz hava aslında her şey politika. O yüzden de pasif takılmaktansa sokakta insanlar arasında olmak benim için daha iyi. Ve hayat da zaten sokakta yaşanır. Şansıma bu arada ışık da güzel ve havada biraz karanlık olduğu için size ISO'nun tam nasıl çalıştığını göstermem için harika bir ortam var. Çünkü çok parlak güneşli havada maalesef ISO'yu fazla kaldıramıyoruz. Maalesef de bu aslında iyi bir şey. Karanlık havada biraz kapalı ortamlarda ISO'yu kaldırmamız daha güzel. Kumlanma oluyor da şimdi tam kumlanma neymiş, ISO'yu kaç yapmamız gerek, ISO 800 ne, ISO 2000 ne tam hepsini size detaylıca anlatacağım.
gazetecilik bölümünü boşuna okumadım çünkü küçüklükten beri hep adalet içi düşündüm. Hep eşitlikmiş, adaletmiş, onlar benim için bayağı önemli şeyler oldu. O yüzden de sonunda biraz mutluyum. Hani hayalimi yaşıyorum. Çalıştım, çabaladım ve istediğim bir yerdeyim. İnşallah böyle devam ederim. Fazla da kurşun yemem, ileri doğru umarım. Ben biraz olayların ortasına doğru gideyim. Bakalım içeri doğru daha karışık durumlar gibime geliyor. Belki daha iyi kareler yakalarım. Maalesef burası kapalı. Burası kapalı da size burasını da göstereyim. Ne yazıyor burada? Kılıçdaroğlu aday olmasın. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Bir onda önde be. Evet, çok güzel. Buradan güzel kareler yakalarım ben. Evet, benden bu kadar. Birkaç güzel fotoğraf yakaladım. Biraz da kısa videolar çektim. İnşallah beğenirsiniz. Ama fotoğraf çekerken geldi insanlar yanıma dediler, fotoğraf çekme hakkın yok bilmem ne. Ben de dedim hani bu sizin yaptığınız ne, faşistlik dedim, bu benim dedim, hakkım dedim, bu benim işim dedim. Cevap veremediler falan ve şunun farkına vardım hani. Aslında eskiden de biliyordum bunu da. Sağcılar çok fazla olduğunda kendilerini haklı sanıyorlar her şey için ve diktatörlük kuruyorlar. Solcularda da aynı bok aslında. Solcular ve sağcılar arasında pek bir fark yok. İkisi de aynı bir madalyonun iki yüzü gibi. Hani solcular da alsalar hükümeti eline, çoğunluğu kazansalar büyük ihtimalle sağcılar gibi pislikler yapacaklar. Yani böyle, hayat böyle. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Kim kalabalıksa onunla haklı olur. Aslında sosyal normlar, norm dediğim şeyler aslında çoğunluğun yaptığı şeyler. Hani öyle. Neyse ben gideyim yavaştan eve, bakalım çektiğim videolara. Yarın da sabah ISO derslerine geçerim. Aslında videoyu size yarın çekecektim ama dedim bugün başlamışken video çekmeye bitireyim. Bu arada ne kadar parlak yüzüm. Şimdi ISO'yu indirerek yüzümdeki ışığı azaldayım. Evet, hazır. Şimdi biraz daha sessiz bir yere gidip size daha güzel bir video çekeyim. Normalde yarındı planım ISO'yu anlatmak falan. Çünkü evde birkaç şey kağıt hazırlamıştım, onları unuttum evimde. Öyle yani. Biraz bir sessiz bir yerde devam edemem video çekmeye ve bir şey daha fark ettim. Bu 1 Mayıs'ta solcular toplaştı ve solcular da etrafında arkasına bir sürü çöp bıraktı. Yani sağcılar da toplaşsa, solcular da toplaşsa insan doğası yere, yani biraz önce söylediğim kötü olduğunu, hani abi çöp bırakıyorlar bu insanlar. Hani her yerini çöp yapıyorlar. Hani bir de anlamadığım şey de şu. Hani kadınların çoğu yarı çıplak, erkekler bitirmiş kendini, kadınlar bitirmiş kendini. Bunun 1 Mayıs'la ne alakası var? İşçi haklarıyla çalışmakla ne alakası var bilmiyorum ama insanoğlu böyle işte, popülist. Evet, şimdi geçelim bu ISO konusuna. Nedir bu ISO? International of Standardization açıklaması. Peki niye ISO veya IOS değil? Çünkü ISO, ISOS kelimesinden geliyor Latince. Eşitlik, denklik anlamına geliyor. Eskiden asa vardı filmli kameralarda.
Eskiden kameralar böyle elektronik sensörleri yoktu, film vardı. O filmlere de asa vardı. Onlar asa ile ölçülüyordu. Bu da asa da Amerikan Standart Organization. Peki ne bu tam olarak? Ne anlama geliyor? Bu ışığa duyarlılığı. ISO 200 filmler çok daha duyarlı ışığa ISO 100'e göre. Yani ISO 400 çok daha duyarlı ışığa ISO 200'e göre. Peki bunun yan etkisi ne, problemi ne? ISO arttıkça kumlanma oluyor. Noise oluşuyor. Şimdi birkaç fotoğraf çekerim size. ISO 100 ile ISO 1600 pardon. ISO 12000'den 12500'e falan birkaç fotoğraf çekerim, anlarsınız. İlk dersimizde ne öğrenmiştik? Diyaframı öğrenmiştik. Diyaframı ne kadar kısıyoruz, o kadar daha az ışık giriyor içeri. Ne kadar açıyoruz, o kadar daha fazla ışık giriyor içeri. Enstantaneyi ne kadar düşürüyoruz, o kadar daha fazla ışık giriyor içeri. Ne kadar kaldırıyoruz, o kadar daha az ışık giriyor içeri. Böyle ortamlarda ne yapıyoruz? Biraz benim olduğum yer karanlık, telefonla ışık veriyorum yüzüme. Böyle ortamlarda enstantanemizi elle çektiğimiz için, tripodumuz yoksa elle çektiğimiz için minimuma indirmek zorundayız. Çünkü bulanık çıkmasın diye. Diyaframı da açıyoruz. Onu da maksimuma açıyoruz. Mesela diyafram benim şu anda f2.8. Enstantane hızım 1/50 diyelim ki. Ama gelelim ki bu ortamın ışığı bana yetmiyor. Peki bu ortamın ışığı bana yetmediğinde ne yapmak zorundayım? ISO'yu kaldırmak zorundayım. ISO'yu kaldırdıktan sonra biraz daha net bir görüntü elde ediyorum. Peki tam olarak nasıl çalışıyor bu sistem? İşte pikseller var sensörün içinde. Bu sensörler ışığa duyarlı. Her ışığın belli bir dalga boyu var. Kırmızının belli bir dalga boyu var. Yeşilin belli bir dalga boyu var. Mavinin belli bir dalga boyu var. Ve bu dalga boylarını ISO'yu artırdıkça biz içindeki işlemci, fotoğraf makinesinin içindeki işlemci bunu arttırıyor. Bu dalga boyunu arttırıyor. Kendisi uyduruyor kafasından. O yüzden de maalesef kendisi kafasına uydurduğu için fotoğraflarda biraz grain oluşuyor. Eski lenslerde, eski filmlerde grain oluşuyordu. Çünkü onların küçük küçük gümüş taneleri var. Eski filmlerde gümüş çok daha duyarlı ışığa. O grain oluşuyor. Şimdi noise oluşuyor. Noise de aslında gürültü. Bizim pek istemediğimiz bir şey. Mesela diyelim ki eski radyolarda sesi çok fazla kaldırdıktan sonra, yükseldikten sonra bir cızırtı geliyormuş. Büyük ihtimalle oradan geliyor bu kelimenin anlamı, etimolojisi noise diye. Neyse, ben şimdi size bir tane fotoğraf çekeyim. Şu arka tarafında güzel bir yer var. Oradan bir fotoğraf çekeyim. Ve aradaki farkı bir beraberce görelim. Evet, şimdi bu karşımdaki binalara bir fotoğraf çekeceğim. İlk fotoğraf gördüğünüz gibi ISO 100. İkinci fotoğraf ISO 3200. Üçüncü fotoğrafta ISO 6400. Evet, ISO'yu anlattık. Diyafram anlattık, enstantane anlattık. Sokak fotoğrafçılığına geri dönersek ben büyük ihtimalle bu seriyi tamamladım. Sıradaki seri manzara çekimleri olacak. Biraz manzara fotoğraflarına girelim. Manzara fotoğrafları nasıl çekilir? Öyle yavaş yavaş röportajlar falan yapmak istiyorum ileri doğru. Evet, zor bir video oldu bu benim için. Biraz yorulmaya başladım video çekerken. Bakalım sonumuz hayırlı. Size iyi izlemeler ve kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.